Güç mü, denge mi? Savunma sanayiinde asıl belirleyici faktör. Türkiye penceresinden savunma sanayine bakıyoruz. Bu kanalda gelişmeleri yüzeyden değil, bağlamı, etkisi ve dengesiyle ele alıyoruz. Burası son kale, son hat, son denge. Savunma sanayi söz konusu olduğunda en sık karşılaşılan kavramlardan biri güçtür. Güç, çoğu zaman askeri kapasite, platform sayısı ya da teknolojik üstünlük üzerinden tanımlanır. Daha fazla sistem, daha gelişmiş teknoloji ve daha yüksek ateş gücü uzun yıllar boyunca savunma anlayışının temel göstergeleri olarak kabul edilmiştir. Ancak modern güvenlik ortamı bu yaklaşımın tek başına yeterli olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Bugün savunma sanayiinde asıl belirleyici olan unsur gücün kendisi değil, gücün nasıl dengelendiğidir. Çünkü güç, kontrolsüz ve bağlamsız kullanıldığında istikrar üretmez. Aksine yanlış algılamalara, tırmanan krizlere ve öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle modern savunma anlayışı güç merkezli değil, denge merkezli bir yaklaşıma evrilmiştir. Geleneksel bakış açısında güçlü olmak, karşı tarafı caydırmak için yeterli görülürdü. Ne kadar güçlüysen, o kadar güvendesin anlayışı hakimdi. Ancak günümüzde bu denklem geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Çünkü modern tehditler doğrudan askeri çatışmadan çok, belirsizlik ve yanlış hesaplama üzerinden şekillenmektedir. Bu ortamda tek başına güç, caydırıcılık üretmekte yetersiz kalabilir. Denge kavramı tam da bu noktada devreye girer. Denge, gücün sınırlarını ve kullanım çerçevesini tanımlar. Hangi kapasitenin, hangi koşullarda ve hangi amaçla devreye gireceği net olduğunda savunma yapısı daha öngörülebilir hale gelir. Öngörülebilirlik, savunma sanayiinde istikrarın temel unsurudur. Savunma sanayiinde denge, yalnızca askeri kapasiteyle ilgili değildir. Aynı zamanda karar alma süreçleri, entegrasyon seviyesi, iletişim kanalları ve kriz yönetimi mekanizmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Güç, bu unsurlarla dengelendiğinde anlam kazanır. Aksi takdirde güç, potansiyel bir risk faktörüne dönüşebilir. Bu nedenle modern savunma sanayiinde sorulması gereken temel soru şudur: ne kadar güçlü olduğumuzdan çok, bu gücü nasıl yönettiğimiz ne söylüyor? Savunma sanayiinde denge anlayışı, mimari yaklaşımla da yakından ilişkilidir. Entegre ve dengeli bir savunma mimarisi, tekil güç unsurlarının ötesinde bir etki üretir. Sistemlerin birbiriyle uyumlu çalıştığı, karar mekanizmalarının net olduğu ve rollerin açık biçimde tanımlandığı bir yapı, gücü kontrol altında tutar. Türkiye savunma sanayiinde gelinen noktada bu denge anlayışının giderek daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Savunma projeleri artık yalnızca teknik başarı üzerinden değil, stratejik katkı ve mimari uyum üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, savunma sanayiinde düşünsel bir dönüşüme işaret eder. Dengenin bir diğer önemli boyutu, sürdürülebilirliktir. Güç, kısa vadede etkileyici sonuçlar üretebilir. Ancak sürdürülebilir olmayan güç, uzun vadede savunma yapısını zayıflatır. Denge ise süreklilik sağlar. Eğitimli insan kaynağı, bakım onarım kapasitesi, yazılım güncellemeleri ve kurumsal planlama bu sürdürülebilir dengenin temel unsurlarıdır. Savunma sanayiinde güç ile denge arasındaki ilişki aynı zamanda caydırıcılık kavramını da yeniden tanımlar. Caydırıcılık yalnızca karşı tarafa zarar verebilme kapasitesi değildir. Asıl caydırıcılık, bu kapasitenin hangi sınırlar içinde kullanılacağının net olmasıdır. Bu netlik, karşı tarafın yanlış hesaplama yapmasını engeller. Bu bağlamda denge, savunma sanayiinde pasif bir unsur değildir. Aksine aktif bir stratejik araçtır. Denge, gücü zayıflatmaz. Onu daha etkili ve daha güvenilir hale getirir.
Sonuç olarak savunma sanayiinde asıl belirleyici faktör güç ile denge arasındaki doğru ilişkidir. Güç olmadan savunma olmaz, ancak denge olmadan güç istikrar üretmez. Modern savunma anlayışı bu iki kavramı karşıt değil, tamamlayıcı unsurlar olarak ele alır. Burası son kale, son hat, son denge.